Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer ki hesap incelemelerin böyle devamını isterseniz kesinlikle beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, bir sene önceden ben bir hesap inceledim ve bu hesaptır. TT efsane, aynı şekilde hesabın 303 günlüktü ve şu an 303 günlük, 400-500 günlük böyle bir şeydi. Şu anda 800 günlük bir hesap inceleyeceğiz ve bu hesapta neler var ya, hangi yerleri eksikse onları direkt söylüyorum. 813 günlük bir hesapta VIP 16 gerçekten mükemmel. Yani bunun herhangi bir sözümüz yoktur arkadaşlar. VIP'si gayet güzel, yerinde, sağlam bir şekilde çalışmış. Eğer ki temalardan bahsedersek bu hesap 800 günlük bir hesap. Hem bir Zenith of Bavaria gücün zirvesi, kıta savunması %12, yani açık alandaki en güzel temalardan birisini almış ve bir tane de KVK1'den tabii ki alacak karanlık çökeri almış arkadaşlar bu hesapta. Gayet güzel. O zamanlarda KP'si biraz yüksekti. Bir bakalım bu sefer ne olmuş. 800 günlük bir hesap, 77 milyonluk bir hesap, 1 milyar 600 milyon bir leş puanı var. Yani 800 günlük bir hesapta 1 milyar 600 leş puanı gerçekten düşük. Bunu tabii ki size söyleyebilirim arkadaşım. Yani eğer ki sen o zamanlar 300-400 milyon galiba leş puanı vardı. Şu an 1 milyar 600 milyon gerçekten bir tık daha düşük kalmıştı. Bu düşük kaldığı sebebiyle tabii ki gücün zirvesi oynanmış ve bir temayı almış. Yani hızlandırmaları açık alanda ya savaştan harcanmamış bu hesap. Bunu biz buradan görebiliyoruz. Almanya medeniyetinden, yani Zenit Abbara gücün zirvesini almış. Almanya medeniyeti de biraz Suare'ye benziyor. Tabii ki buradan bakacağız. Daha fazla bilgiye gidersek binalar teknolojisi yüksek ama ekipmanları, teçhizatları, özellikle ekipmanlar bir tık daha tabii ki daha düşük kalmıştı ve tabii ki leş sayısı da 1 milyar 600 milyon gerçekten düşük. Ölüden bahsedersek 9 milyon 800 bin, ya 10 milyona yakın bir ölüsü var. Ölüsü gerçekten sağlam ve iyidir ama orada biraz sıkıntı vardır. 11 milyar 800 milyon bir kaynak toplamış. 3,5 milyar bir kaynak desteği vardır ve birlik yardım sayısı 68 bin. Yani gerçekten sağlam bir şekilde aktif hale olmuş bu hesap. Hesap hangi krallıktan bahsedersek 2714 krallığından, tabii ki böyle. Ve üyelere geçelim. Üyelere geçersek arkadaşlar burada kaynakları vardır tabii ki. Ve buradan da hızlandırmalardan bahsedersek bir tık daha düşük hızlandırması kalmış. İstatistiklerden bahsedersek burada 4 milyar bir gıda, 4,5 milyar odun, 3,5 milyar taş, 2 milyar 300 milyon bir altın var ve hızlandırmalardan bahsedersek 945 günlük genel hızlandırma, 272 gün eğitim hızlandırma, araştırma hızlandırması 103 gün ve inşa hızlandırması 95 gün. Dostum, yani sen bilmem yani hedefin nedir Mustafa'cığım? Bunu tamamen sana söylüyorum. Yani burada 1000 gün hızlandırma var. Eğitim hızlandırma da 272 gün. Eğer ki tekrardan bir gücün zirvesini oynamak istiyorsan ve böyle bir şeye yani kalktıysan bu tamamen bir yanlıştır. Yani senin elinde olan güzel şeyler, temalar, efsanevi şehir temaları yeterlidir. Yani bundan sonrası savaşmasan bu hesabı herhangi bir krallığa sokamazsın. Bunu sana söyleyeyim. Yani bu hesap artık geride kalacak. Bunu sana söyleyeyim. 1 milyar 600 milyon bir leş puanı gerçekten çok fazla değildir. Ölün de yani artık gün sayısına göre bir tık daha geride kalıyor arkadaşım. Yani bundan sonrası savaşmasan hesap gidecek elinden. Bunu sana söyleyeyim. Geçelim diğer şeylere. Güçlendirmeleri tabii ki gücün zirvesi oynamış. O yüzden bir şey kalmamış. Yani çok fazla değildir arkadaşlar. 15 tane de %50 kıta kapasitesi vardır arkadaşlar. Ekipmanlardan bahsedersek 2 tane süvari var burada. 2 süvari seti var. Bir okçu var arkadaşlar. Yani 3 kıtayla savaşıyor bu hesap. Ve başka bir şey de yok. Materyalde pek fazla bir şey kalmamış. Yeni ekipman yapmış. Ekipmanlardan bahsedersek arkadaşlar, burada süvariden silah tabii ki kritik atmış. Göğüslük kritikli. Ayakkabı kritikli. Eldiven, göğüslük. Bir tane daha göğüslük kritiklenmiş. Tabii ki okçuda da tabii ki en önemlisi ve silah. Tabii ki kritik atmış. Ve daha yavaş yavaş silahları düzeltiyor arkadaşlar. Bakalım teçhizatlardan, onları da tabii ki kıtaların üstünde gösteriyoruz arkadaşlar. 43 tane bir pasaportu var. Sağlam. Güzel 200k VIP, 200k AP burada var neredeyse. Buradan da 120k var. Yani 320k, buradan da 110k, 420k, buradan da neredeyse 100k vardır arkadaşlar.
İyi güzel bir AP burada birikmiş ve bunları yapması gerekiyor, harcaması gerekiyor. 862 tane de altın kafa burada duruyor. Geçelim bakalım bu hesapta tabii ki komutanlar ne alemde. Komutanlar böyle bir Gubing var burada. Nevski var tabii ki. Gubing, Nevski çok pardon. Gubing full, Nevski full. Hatta böyle yapalım. Efsaneviler sadece gelsin. Gubing full, Nevski full, Zhugliang full, Juana Fark full, Arthur full, YSG full, Zhugliang full, Atil Plate, Chow Chow 5-4-5-3, Minimato 5-4-1-1. Buradan da toplama komutanları. Mehmet'imiz burada 5-5-1-3. 5-5-5-1 Herman var. Tabii ki Herman Zhugliang'la kullanıyor büyük ihtimal. Nevski, Juana Fark ve Gubing Arthur. Yani böyle bir 3 kıtası vardır. Mehmet 5-5-1-3 tabii ki bunlar yavaş yavaş fulleniyor arkadaşlar. Kıtalardan ekipmanlara bahsedersek ya göstersek burada simgesel tamamen bir süvari kıtası var. Gerçekten sağlam. İkinci kıta süvarisi de baya sağlam. Yani herhangi bir sorun yok. Tamamen setten yapılmış bir kıta. Zhugliang'dan tabii ki böyle bir şekilde yavaş yavaş Zhugliang'ı düzeltiyor. Burada silah ve kafalayı yapmış ve diğer şeyler ayakkabıyı da yapmış. Diğer şeylere geçiyor. Yani buradaki bu iki kıta süvarisi gayet sağlam. Üçüncü kıtası da böyle olacak. Yani bundan sonrası artık bir tık daha VIP'den değil, VIP'den gitme arkadaşım. Yani VIP 16'sın. Yavaş yavaş artık 7K da harcayabilirsin VIP'den, çünkü ekipmanlardan geride kalmışsın 800 güne göre. Bunu sana söyleyeyim arkadaşlar. Teçhizattan burada böyle bir şekilde süvari sağlığı %12, 10.6 süvari savunması, süvari saldırısı da %9. Avcı burada kaynayan tabii ki kan, dikenli ve tabii ki odaklanmış ateş buradan duruyor. Çok sağlam bir süvari teçhizatı buradan duruyor. İkinci setten bahsedersek arkadaşlar o da oldukça sağlamdır. Tabii ki öfke, mukabele, kovalayan, dikenli ve odaklanmış ateş buradadır. Süvari saldırısı 7.5, süvari savunması 12.4, süvari sağlığı 8 ve intikal hızı da 3.3 bir teçhizata sahiptir. Zhugliang'dan bahsedersek Zhugliang'ın ekipmanları tabii ki böyle bir şekilde yavaş yavaş yapıyor Zhugliang'ı. Ve buradan da bakarsak 7.9 okçu saldırısı arkadaşım, 9.8 okçu savunması, okçu sağlığı da 9'dur ve buradan da tüm hasar 0.9 varıyor. Gözü dönmüş buradan vardır. Metal gücü 3.5 savunma veriyor ve buradan da atılgan komutan kıta sağlığını da 3.5 veriyor. Bu da gayet güzel. Ama bir tık daha okçunun üstüne çalışması gerekiyor. Eğer ki bu hesabı yani bir onda 10 numara verirsem hesap gayet güzeldir. Yani hesabın ekipmanı normal, çünkü bu adam çok fazla para yatırmayan bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Burada almak için 300 cevher daha yükle, yani daha bunu almamış. Yüceliğe giden yol buradan, tabii ki buradan dahi bütün paketleri buradan böyle tıkır tıkır duruyor arkadaşlar. Çok fazla bir harcama yok. Hatta 30 günlük mücevher tedariği de bile yok arkadaşlar. Yani çok fazla harcanmıyor. Ama bu hesabın daha düzeltmesi istiyorsan artık bundan sonrası dostum kesinlikle ve kesinlikle 30 günlük mücevher tedariği almalısın arkadaşım, çünkü bu aylık 19.500 cevher veriyor sana. Ve tamamen 9'da, yani 10'da kaç puan veriyorum? Ben burada 10'da bir 7.5-8 puan veriyorum. Bu 2 puanı niye kestim? Gerçekten ölü ve leş puanı 831 günde biraz daha geride kalmış. Free to play'im diyebiliyorsun. Ya herhangi bir şey, ben de free to play'im. Bir free to play'de eğer ki mükemmel bir hesap ya 4 dörtlük bir hesap istiyorsan kesinlikle 5 tane 10 tane bir farmın olacak. Kaynak toplayacaksın, ona göre bir şeyler yapmaya kalkman gerekiyor. Daha fazla hızlandırma gidiyor bir free to play'den. Yani buradaki artık senin en güzel temaların var ve burada artık hesabın tadını çıkartmak lazım. Yani eğitim hızlandırmayla hiçbir şekilde kullanmasan da 76 milyon bir güçtesin. Tabii ki ama genel hızlandırmalar ve iyileştirme hızlandırmaları kesinlikle yani artık KVK'da iyileştirme için kullanmalısın dostum. Yoksa geride kalıyorsun ve geride kaldığın zaman iyi bir krallığa giriş yapman neredeyse mümkün değildir arkadaşım. Bunu da sana söylüyorum. Ekipmanlardan da artık yavaş yavaş yani burada cevherlerini VIP'ye basmak yerine yavaş yavaş artık yani 7K VIP'ye bas. İyi bir birliğe geçmen lazım ama VIP'nin yerine artık yavaş yavaş yumurta etkinlikleri en azından 70 seviyeye oynamalısın. Sonuç olarak bir free to play'e çok az para harcayan bir hesaba gerçekten güzel bir hesabın vardır. Ama bunları da kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşım. Umarım
bunlardan artık faydalanmışsın. Zaten 2 süvari bir okçun var. Bundan sonrası süvari yapma. Bundan sonrası yani bir okçu da şu an yapma. Bence tamamen mix'e geçebiliyorsun. Yani piyadede bir kıta yapman şart oluyor. Artık bu oyun böyle ilerliyor. Haberin olsun. Burada direkt artık yavaş yavaş biraz daha da yumurta etkinliği oyna. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Siz bu hesabı ondan kaç puan veriyorsunuz ve eksik olduğu puanları nereden yani kesiyorsunuz, onları da söylerseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.